Siz binlerce Yahudi'yi fırınlarda yakan Hitler'i tanıyorsunuz. Peki bu nefret nerede başladı? Hangi fikirler, hangi koşullar, hangi yalnızlıklar küçük bir çocuğu tarihin en nefret edilen adamına dönüştürdü? Siz Paris'i işgal eden SS subaylarını görüyorsunuz. Ama elinde fırçasıyla resim yapmaya çalışan genç Adolf'u dünyayı kan kırmızısına boyatan sebep neydi? Bu bir savaş hikayesi değil. Bu, sevilmek isteyen bir çocuğun sevilmeyince neye dönüştüğünün hikayesi. Bugün size İkinci Dünya Savaşı'nı cephelerden değil, bir delinin zihninin içinden anlatacağız. Çünkü yenilmek her zaman bir savaşı kaybetmek değildir. Bazen bir fikri kaybedersiniz, bazen bir ideolojiyi, bazen de insanlığınızı. Ve bazı yenilgiler vardır ki, asırlar sonra bile nefretle anılırsınız. Hitler gibi. Ama biz size tarihin canavarını değil, sevgiyi arayan küçük Adolf'un nasıl kaybettiğini anlatacağız. Hikayeye başlamadan önce senden küçük bir şey isteyeceğim. Yorumlara bu videoyu neden açtığını yaz. Merak mıydı, sezgi mi, yoksa sadece bir şey mi seni buraya getirdi? Çünkü şunu fark edeceksin. Bu hikayeyi sonuna kadar izleyenler, başta bu soruya cevap verenler oluyor. Eğer şu an içinden bunu merak ediyorum diyorsan, videoyu beğen ve kanala abone ol. Bu bir rica değil. Bu hikayeyi gerçekten isteyenlerin verdiği sessiz bir işaret. Şimdi derin bir nefes al, arkana yaslan ve hikayeye kulak ver. Çünkü film gibi tarih, kaybedenlerin tarihi başlıyor. Top sesleri henüz kesilmemişti. 22 Haziran 1941 sabahı Doğu Avrupa boyunca uzanan cephe hattı alev içindeydi. Tanklar ilerliyor, uçaklar gökyüzünü kaplıyor, toprak sarsılıyordu. Bu, tarihin gördüğü en büyük kara saldırısıydı. Ve Hitler, o sabah bunu bir risk olarak görmüyordu. Bu, onun için bir sınav değildi. Bu, haklılığının kanıtıydı. Çünkü Hitler'in kafasında bu savaş, Sovyetler Birliği ile ilgili değildi. Bu savaş, hayatının başından beri içinde taşıdığı tek bir sorunun cevabını arıyordu. Ben kimim? Hitler bu soruyu bir orduyla cevaplamaya çalışıyordu. O sabah haritalara baktığında, ilerleyen birlikleri gördüğünde, geri çekilen düşmanı izlediğinde içinde bir rahatlama hissetti. Bu his zafer değildi. Bu rahatlamaydı. Çünkü bir an için şüphe susmuştu. Ama bu şüphe yeni değildi. Yıllar önce Viyana'da bir odanın içinde duvarları kirli, cebi boş bir genç vardı. Elinde bir fırça tutuyordu. Ama kimse ona bakmıyordu. Akademi kapısından geri çevrildiğinde Hitler sadece reddedilmedi, görmezden gelindi. Ve onun zihninde bu iki şey aynı anlama gelmiyordu. Reddedilmek en azından fark edilmekti. Görmezden gelinmek ise yok sayılmaktır. Hitler için asıl yara orada açıldı. O günden sonra hayatındaki her şey aynı boşluğu doldurmaya çalıştı. Babası karşısında ezilen çocuk, askeriyede itaat ederek var oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda cephedeyken ilk kez kendini bir şeye ait hissetti. Üniforma ona kimlik verdi ve üniforma çıktığında kimliği de sökülüp alındı. Hitler'in zihninde bu kayıp telafi edilmeliydi. Ama sevgiyle değil, kabul görmekle değil, güçle. Bu yüzden geri çekilmek, onun için askeri bir kelime değildi. Geri çekilmek, yeniden görünmez olmak demekti. 22 Haziran sabahı, o top sesleriyle birlikte Hitler'in zihninde başka bir şey de bastırıldı. O eski ses. Ya yanılıyorsam? Bu ses sustuğu sürece her şey yolundaydı.
Ve işte tam bu yüzden ilk günlerdeki ilerleme Hitler için bir askeri başarıdan çok daha fazlasıydı. Bu hayat boyu kaçtığı şüphenin bir süreliğine ölmesiydi. Ama şüphe ölmez. Sadece bekler. 3 Temmuz 1941'e gelindiğinde Alman birlikleri Minsk'i geçmişti. Takvimde sadece 11 gün vardı. Ama haritalarda yüzlerce kilometre. Bu hız dışarıdan bakıldığında bir askeri mucize gibi duruyordu. Gazeteler zaferden söz ediyordu. Fotoğraflarda ilerleyen tanklar vardı. Hitler içinse bu tarih sadece bir cephe ilerlemesi değildi. Bu, içindeki o eski sesin bir kez daha susturulduğu gündü. Çünkü 3 Temmuz sabahı Hitler karargahta haritaların başında dururken şunu düşünüyordu. Ben yine haklı çıktım. Bu cümle, onun zihninde bir gurur cümlesi değildi, bir savunma cümlesiydi. Çünkü haklı çıkmak, yanılmış olma ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Hitler'in hayatında yanılmak sadece hata yapmak değildi. Yanılmak, küçük Adolf'a geri dönmekti. Viyana'da bir odada kimsenin umursamadığı o genç adama, işte bu yüzden Minsk'in düşüşüyle birlikte Hitler sadece toprak kazanmadı. Kendi geçmişine karşı da bir savaş kazandığını sandı. 10 Temmuz 1941'de Smolensk hattında çatışmalar yoğunlaştığında ilk ciddi kayıplar raporlara girmeye başladı. Raporlarda rakamlar vardı, yorgunluk vardı, ikmal sorunları vardı. Ama Hitler bu raporları bir uyarı olarak okumadı. Çünkü onun zihninde uyarılar geçmişte de olmuştu. Ve geçmişte bu uyarılar hep haksız çıkmıştı. Bu yüzden Smolensk Hitler için askeri bir eşik değildi. Bu, onlar yine korkuyor diye düşündüğü andı. Korkunun karşı tarafın değil, kendi generallerinin korkusu olduğunu kabul edemezdi. Çünkü kabul ederse şüphe geri dönecekti. Ağustos 1941'e girildiğinde cephe genişlemişti. Ama genişleyen cephe aynı zamanda incelen bir ip gibiydi. Hitler 8 Ağustos'ta verilen bir briefingde ilk kez açıkça şunu söyledi: durmak yok. Bu cümle askeri bir emir gibi görünüyordu. Ama aslında bir iç monologtu. Durmak yok. Çünkü durursam o eski ses geri gelir. Durmak yok. Çünkü durursam ben yine görünmez olurum. Durmak yok. Çünkü durursam haklı olduğum fikri çöker. İşte bu yüzden haritalar büyüdükçe Hitler'in dünyası küçülüyordu. Çünkü artık her kilometre onu ileri değil, kendi zihninin duvarlarına doğru itiyordu. Ve bu duvarlar ne kadar ilerlerse ilerlesin yerinde duruyordu. 15 Eylül 1941 sabahı Hitler'in önüne 2 harita kondu. Birinde Moskova vardı, diğerinde Kiev. Mesele bir şehir meselesi gibi görünüyordu. Ama Hitler için bu bir coğrafya tartışması değildi. Bu hayatı boyunca kaçtığı o tek soruyla yeniden yüzleştiği andı. Generaller Moskova diyordu. Zaman daralıyordu. Kış yaklaşıyordu. Ama Hitler haritaya bakarken başka bir şey görüyordu. O, Moskova'yı bir şehir olarak değil, bir simge olarak okuyordu. Ve simgeler, onun dünyasında askeri hesaplardan daha ağırdı. Hitler için Moskova, Sovyetler Birliği'nin kalbi değildi. Moskova, direnen fikirdi. Ve Hitler'in hayatında direnen her şey ezilmeliydi. Çünkü çocukluğundan beri dirençle karşılaştığında tek bir yol öğrenmişti: daha sert olmak. Babası karşısında susarak, akademi kapısında aşağılanarak, Viyana sokaklarında yok sayılarak öğrendiği tek şey buydu: eğer durursan ezilirsin.
Bu yüzden 15 Eylül'de verdiği karar sadece bir askeri yön değişikliği değildi. Bu karar onun zihninde bir hayat ilkesinin tekrar edilmesiydi. İleri. Eylül'ün son günlerinde cephede ilerleme yeniden başladı. Ama bu ilerleme ilk günlerdeki gibi değildi. Askerler yorgundu, araçlar tükenmişti, ikmal gecikiyordu. Raporlar artık rakam değil, uyarı taşıyordu. Ama Hitler bu uyarılara baktığında şunu düşünüyordu: bunlar beni durdurmak isteyenler. Çünkü onun dünyasında itiraz edenler hep aynı roldeydi. Kendisine inanmayanlar. Ve Hitler hayatı boyunca kendisine inanmayanlarla savaşmıştı. Ekim 1941'e girildiğinde hava değişti. Yağmur başladı. Yollar çamura döndü. Tanklar ilerlemekte zorlandı. Bu askeri literatürde bilinen bir şeydi. Ama Hitler'in zihninde bu bir doğa olayı değildi. Bu iradeye karşı çıkan bir engeldi. Ve engeller aşılmak içindi. 7 Ekim 1941'de Moskova'ya ilerleyen birliklerin hızı neredeyse yarıya düşmüştü. Bu noktada geri çekilme bir seçenek olarak yeniden masaya geldi. Ama bu seçenek Hitler'in zihninde çoktan yok edilmişti. Çünkü geri çekilmek sadece bir cepheden vazgeçmek değildi. Geri çekilmek, hayatı boyunca kurduğu asla geri adım atmayan adam imajının çatlamasıydı. Ve Hitler, çatlayan bir imajla yaşamayı hiç öğrenmemişti. Bu yüzden Moskova artık bir hedef olmaktan çıkmıştı. Moskova onun için bir sınavdı. Kazanırsa haklı olacaktı. Kaybederse hayatının başından beri bastırdığı o eski ses geri gelecekti. Ve Hitler o sesi duymaktansa dünyayı yakmayı tercih edecek bir noktaya çoktan gelmişti. Kasım 1941'e girildiğinde Moskova'ya giden yol artık bir yol olmaktan çıkmıştı. Yağmur yerini kara bırakmıştı. Çamur donmuş, toprak sertleşmişti. Tanklar ilerlerken değil, dururken zorlanıyordu. Kasım ayının ortasında gece sıcaklıkları eksi derecelere indi. Bu, askerler için bir hava durumu değil, bir eşikti. Çünkü Alman ordusu, bu soğuğa göre hazırlanmış bir ordu değildi. Ama Hitler için bu tablo henüz bir kırılma değildi. O haritalara bakarken hala ilk günleri görüyordu. İlerleyen oklar, geri çekilen çizgiler ve zihninde tek bir düşünce vardı: dayanırsak olur. Dayanmak, Hitler'in hayatında özel bir kelimeydi. Çocukken dayanmıştı, aşağılanırken dayanmıştı, cephede gazdan kör olurken dayanmıştı. Dayanmak, onun için aklın yerine geçmişti. Kasım ayının sonlarına doğru cepheden gelen raporlar değişti. Artık ilerleme kelimesi yoktu. Tutunma vardı. Birlikler aldıkları mevzileri korumakta zorlanıyordu. Soğuk sadece bedeni değil, iradeyi de kırıyordu. Ama Hitler tam da bu noktada geri çekilmeyi yasakladı. Bu yasak askeri bir karar gibi görünüyordu ama aslında bir iç savaştı. Çünkü geri çekilme Hitler'in zihninde şu anlama geliyordu: ben yanıldım. Ve bu cümle onun hayatında hiçbir zaman yüksek sesle söylenmemişti. Aralık 1941'in ilk günlerinde Moskova'nın eteklerinde Alman birlikleri durdu. Artık ilerlemek mümkün değildi. Ama durmak da kabul edilemiyordu. Hitler için bu an ilk kez gerçeklikle iradenin çarpıştığı andı. Ve bu çarpışmada irade geri adım atmıyordu. Soğuk daha da sertleşti. Silahlar çalışmaz hale geldi. Askerlerin parmakları dondu. Bu noktada Sovyet birlikleri karşı saldırıya geçti. Ve bu saldırı Hitler'in kafasında ilk kez net bir çatlak oluşturdu. Çünkü bu kez karşısında geri çekilen bir düşman yoktu. Bu kez ilerleyen bir gerçeklik vardı. Ama Hitler bu gerçeği hemen kabul etmedi. Çünkü kabul ederse
hayatının başından beri kurduğu bütün anlatı çökecekti. Seçilmiş olduğu anlatısı, iradesinin her şeyi aşacağı anlatısı, asla geri adım atmadığı anlatısı. Aralık ayının ortalarında geri çekilme fiilen başladı. Ama bu Hitler'in kabul ettiği bir geri çekilme değildi. Bu zamanın zorla dayattığı bir çözülmeydi. Ve çözülme başladığında artık kontrol edilemez. Hitler için bu an henüz bir yenilgi değildi. Ama artık kazandığını sandığı o anın aslında neye dönüştüğü yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. 1942'den sonra Hitler için zaman artık doğrusal akmıyordu. Savaş cephelerde sürüyordu. Ama onun zihninde dünya giderek daralan bir odaya sıkışıyordu. Kararlar daha sertleşti. İtirazlara tahammül kalmadı. Gerçeklik yerini inanca bıraktı. Çünkü inanç kanıta ihtiyaç duymazdı. 1943'te Stalingrad kaybedildiğinde bu sadece bir askeri yenilgi değildi. Bu Hitler'in irade her şeyi aşar fikrinin ilk kez açıkça çöktüğü andı. Ama o an bile Hitler bunu bir kırılma olarak görmedi. Bu onun için başkalarının ihanetiyle açıklanabilecek bir aksaklıktı. Çünkü yanılmak hala kabul edilebilir değildi. 1944'e gelindiğinde cepheler daraldı. Bombalar Almanya'ya düştü. Şehirler yıkıldı. Ama Hitler yıkımı dışarıda görüyordu. Kendi içinde hala aynı hikayeyi anlatıyordu. Dayanırsak döner. Bu cümle artık bir strateji değil, bir dua gibiydi. 1945'in başında Berlin kuşatma altındayken Hitler yerin altına indi. Beton duvarların arasında haritalar artık masaya serilmiyordu. Çünkü haritalar gerçeği gösteriyordu. Ve Hitler gerçekle baş başa kalmak istemiyordu. Nisan 1945'te şehir yanarken, ordu dağılmışken, dünya çoktan kararını vermişken, Hitler hala geri adım atmayan adam olmayı seçti. 30 Nisan 1945'te bir odanın içinde, elinde bir silahla durdu. Bu sahne bir son gibi anlatılır. Ama aslında bu, başlangıçtan beri gelen bir çizginin doğal sonucuydu. Hitler o an dünyayla savaşmıyordu. O an hayatı boyunca kaçtığı o eski sesle baş başaydı. Ya yanıldıysam? Ve bu kez bu sesi susturacak bir ordu yoktu. Bir harita yoktu. Bir şehir yoktu. Sadece bir adam vardı. Ve o adam geri dönmek yerine yok olmayı seçti. Çünkü onun için yenilgi savaş kaybetmek değildi. Yenilgi yanıldığını kabul etmekti. Ve bazı insanlar için bu kabul ölümden daha ağırdır. İşte bu yüzden Hitler kaybetti. Cephede değil, haritalarda değil, kendi zihninde. Ve yer altında bir bunkerde o zihni kendi elleriyle yok etti. Şimdi bu hikayeyi buraya kadar dinlediysen şunu sorman gerekir. Bir insan hangi noktada geri dönemez? Bir fikir ne zaman sahibini ele geçirir? Yorumlara şunu yazmanı istiyorum. Bu hikayede seni en çok yakalayan an hangisiydi? Videoyu beğenmen, bu tarz anlatıların devam etmesi için bizim pusulamız. Ve eğer tarihin sadece ne olduğunu değil, neden böyle olduğunu da anlatan hikayelerle devam etmesini istiyorsan kanala abone ol. Çünkü burada kazananları değil, kaybedenleri anlatıyoruz. Film gibi tarih, bir filmden gerçek, bir kitaptan fazla.